Çantamız 2 bölümden oluşuyor. Bu ikinci bölümü açıklama kısmına linkini ekleyeceğim birinci bölümün. Birinci bölümümüze de oradan ulaşabilirsiniz. Evet, çantamda yeteri uzunluğa geldim. Son olarak ütümü de yaptım. Bakın şöyle modellerimden sayayım. Yarım model, 1 ve 2 tam model. Bir tane yarım model şeklinde ilerleyerek çantamı tamamladım. Ölçülerinden de bahsedeyim. Hemen şuradan üst kısma kadar ölçtüğümde 28 santim tabanımdan itibaren ve yan kısımlarının yanının ölçüsünü de enine ölçtüğümde 28 santimde eninin ölçüsü olmuş oldu. Siz daha da uzatmak isterseniz aynı model tekniğiyle ilerletebilirsiniz yeteri uzunluğa kadar. Şimdi hemen son bakın bitirdiğim sıramda 9 tane trabzanım ve 3 kafesimde bitirdim yine. Bu noktada bir sıra sık iğne gideceğim. Bir zincir çekiyorum üst sırama çıktıktan sonra. Burada 3 tane zincirle çıkıyorduk en son. 3. zincirimin tepesine tığımı batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki trabzanım biraz sıkı olmuş. Evet, bu yanındaki trabzanımın tepesine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki trabzanıma bir sık iğne. Yanındaki trabzanıma bir sık iğne. Yanındaki trabzanıma bir sık iğne. Bu şekilde 9 trabzanımı sık iğnelerle tamamlıyorum. Kafesimin olduğu yere gelene kadar 9 tane sık iğne elde etmiş oldum. Şu şekilde. Hemen kafes boşluğuma geldim. Kafesimin boşluğuna da tığım batıyorum. Bir sık iğne de buraya yapıyorum. Yanındaki trabzanıma bir sık iğne. Kafes boşluğuma şu şekilde boşluğuna batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Trabzanımın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sık iğnelerle tüm etrafını çevreleyerek çantamın artık alt kısmını bitiriyorum. Ve daha sonrasında bu kısımlar yanları tığlamaya geçiyorum. Evet, sık iğnelerime gittim bir sıra halinde. Bu şekilde şöyle göstereyim. Bir sıra böyle dolamalarıma başladım. Sizlere de göstermek adına hemen şimdi başlıyorum. Normalde 3,5 numara tığ kullanıyordum. 4,5 numaraya geçtim ve kağıt ipimi daha dolu durması için bu şekilde 2 kat yaparak kullanacağım. Hemen bu noktada bir tane zincir çekiyorum öncelikle. İyice sıkılıyorum. Hemen bakın burada sonunda 9 tane trabzanım vardı. Bunun ilk başındaki zincirimin ortasından tığımı batıyorum. Bu şekilde arkadan, önden arkaya doğru, arkadan zincirimi geçiriyorum. Ve hemen bakın şuradaki 2 trabzanın arasındaki kafes boşluğuma tığımı batıp bir kaydırma yapıyorum. İpim hep arkada kalıyor. İpimi biraz uzun tutuyorum. Bakın solda şöyle baktığınızda battığım boşluğun solundaki trabzanımın alt kafesine. Şöyle takip ederseniz battığım yer burası. Solundaki trabzanım ve alt boşluğu. Hemen buraya çapraz olarak inip tığım batıyorum ve arkadan şu şekilde ipimi çekerek kaydırmamı yapıyorum. Burada önemli olan nokta ipimizi biraz geniş tutmak, yoksa büzülüyor. Hemen bakın yine çapraz olarak gideceğiz ama şu trabzanları takip etmemiz her zaman daha doğru yolu gösterecektir bize. Battığım yer burası. Battığım yerin solundaki trabzanımın dibindeki boşluğu. Bakın trabzanım burada. Trabzanımın bitişindeki boşluğuma batıyorum. Bu noktada iplerim karıştı. İpimi şöyle çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Battığım yerin sol tarafındaki trabzanım, şurada battım, solumdaki trabzanımın bitişindeki boşluk. Hemen bu kafesimin boşluğuna tığımı battım. İpimi çekiyorum. İpimi çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Yine aynı şekilde sol tarafımdaki trabzanımın bittiği boşluğa batıp
kaydırmamı yapıyorum. İpimi uzatıyorum. Sol trabzanımın bittiği, kafeslerde kafa karışıklığı olacağı için bunu takip ediyorum zaten. Sol tarafımdaki trabzanımın bittiği boşluk. Buraya batıp kaydırmamı yapıyorum. Battığım yerin soldaki trabzanımın bittiği boşluk. Batıyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde sol tarafımdaki trabzanımın bittiği boşluk, bakın sol tarafımdaki trabzan ve bittiği boşluk. Hemen kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde ilerleyerek şöyle çapraz olarak en alta kadar, şurada şöyle çapraz olarak ilerleyerek en alta kadar geliyorum. Evet, bu şekilde kenardan itibaren çapraz şekilde inerek buradaki en alt kısmına kadar geldim. Burada hemen şurada son, bakın yaptıktan sonra şurada iki trabzanımın, şurada bir trabzan bir kafesim var. Kafesimin trabzanı ve şuradaki trabzanım. İki trabzanım arasındaki şuradaki sık iğneye tığım batıyorum. Şu kısma bakın, ikisinin arasındaki şöyle, ikisinin arasındaki sık iğnemin boşluğuna tığım batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Aynı şekilde buradan tekrar şöyle dönerek yukarı doğru ilerleyeceğim artık. Buradan şu kısma, bakın şuradaki trabzanı atlıyorum. Şu kısma direkt batıyorum. Şu 7'li yan yana trabzanımın yanındaki boşluğuma batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde dönmüş oldum. Hemen kaydırmamı yapıyorum. Çok ters geldi. Niye öyle oldu bilmedim, bir saniye. Kaydırmamı yapıyorum. Evet. Hemen bu noktadan, bakın bu trabzanımın bittiği yerden şuradaki köşeme batıyorum. Çıktım ve kaydırmamı, masada yapınca gerçekten zorluyor. Kaydırmamı yapıyorum. Hemen bir üstündeki şu 3 trabzanımın yanındaki boşluğuma kaydırmamı yapıyorum. Yine yukarı kısma çapraz olarak gidiyorum. Trabzanımın yanındaki trabzanımın bittiği yerin boşluğuna. Bakın şuradaki trabzanımın devamının boşluğuna. Bittiği yerin boşluğu. Şöyle. Buraya batıyorum. Ve ipimi çekiyorum. Sol tarafındaki trabzanımın, battığım yerin solundaki trabzanımın üstündeki boşluk. Yine batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Sol tarafımdaki trabzanımın, şuradaki trabzanımın bittiği boşluk. Çapraz olarak karıştırmadan ilerlemek için trabzanlarımızı takip etmemiz daha doğru olacaktır. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde sol tarafındaki trabzanımın, battığım yerin sol tarafındaki trabzanımın bittiği boşluk. Şöyle. Battığım yerin sol tarafındaki trabzanımın bittiği boşluk. Evet. Bu şekilde yine kaydırmalarıma devam ederek, şöyle devam ederek bu noktaya kadar geliyorum. Şuradaki köşeme kadar geliyorum. Evet, alttan başlayarak üst kısma kadar geldim. İlk başta gösterdiğim gibi en baş noktama gelmiş oldum.
İlk başta başlarken hatırlarsınız şuradaki trabzandan başlayarak aşağıya inmiştik. O şekilde yapacağız yine. Son trabzanımın da şurada 2 trabzanımın arasındaki şöyle boşluğa batıyorum. İpimi çekip trabzanın tepesine battım. Batabileceğim tek yer orasıydı çünkü. Batıp son kaydırmamı da yapıyorum. Artık bu noktadan sonra şuraya da kaydırmamı yaptım. Burada birleştirdikten sonra bakın sol tarafımdaki trabzanımın alt boşluğu, bittiği boşluk. Buraya battım. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Sol tarafımdaki trabzanımın bittiği boşluk, ipimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Sol tarafımdaki bittiği boşluk, ipimi çekiyorum, batıp kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde ilerleyerek alt kısma kadar geliyorum ve şurada nasıl üste çıktıysak aynı şekilde çıkıyorum. Bu işlemleri sürekli tekrarlayarak bütün başladığım noktaya gelene kadar, burada ilk başta başladığım noktaya gelene kadar aynı işlemleri tekrarlıyorum ve geliyorum. Evet, şuradan bakın, şu kısımdan şuradan başlayarak aşağı inerek yukarı çıkarak zikzak yapa ipimi hiç kesmeden bu kısma kadar geldim. Başladığım noktaya demiştim. Başladığım noktanın, bakın başladığım nokta burası. Başladığım noktanın yarısına kadar gelmiş oldum. Öncesinde arka tarafını ilk başlarken göstermiştim size, arka tarafta ben yapmıştım diye. Onları tekrar söktüm çünkü yanlış yapmışım, daha doğrusu çok da yanlış değil ama bu şekilde ilerleyerek gitmiştim ben. İplerimi alt kısmına koparmıştım. İplerimi koparmamak adına tekrardan o yaptığım, zaten 2 sıra örmüştüm. O yaptığım 2 sırayı da söktüm. Başladığım noktadan itibaren bakın, kafa karışıklığı olmasın diye ben buradan başladım. Siz şuradan da başlamış olsanız bir şey değişmeyecek. Zaten bunun yarısına geleceksiniz. Başladığım nokta burası. Buradan aşağı inerek şöyle tek tek göstereyim. Aşağı indim. Bir çizgi. Yukarıya çıktım. İkinci çizgim. Aşağı indim. Üçüncü çizgim. Yukarı çıktım. Dördüncü çizgim. Aşağı indim. Beşinci çizgim. Ve yukarıya çıktım yarım çizgiyle 5,5 oldu. Sayı saymayı unuttum. Gerçekten. Hemen burada bakın şuradaki yarım motifimi bitirdikten sonra, ilerlettikten sonra şuradan köşeye şu kısma bağlamadan önceki yeri göstereceğim hemen sizlere. Ne demiştim? Yaparken takip etmeniz gereken nokta, battığımız yerin solundaki trabzanın şöyle solundaki trabzanın bitimi. Battığım yer burası. Solundaki trabzan, bitimi de bir üstü. Hemen buraya tekrar batıyorum. Kesişimden önceki son yerim. Buraya battım. İpimi alamıyorum. Battım. İpimi çekip kaydırmamı yaptım. Hemen bu noktada bakın birleşiyor şu şekilde. Bu birleşme noktasından şurada bakın 9 tane trabzanımın olduğu yer var. Buranın hemen 9 trabzanımın olduğu yerin buradaki ilk trabzanımın boşluğuna şu köşeme batıyorum. Şöyle battım. Ve üstüne bindirmiş oldum. Şu şekilde gözüküyor. Buradan battım. Yine aynı işlemi uygulayarak, aynı yönü takip ederek ilerliyorum. Battığım yerin solundaki trabzanın üstteki boşluğu. Şuradan ipimi çekiyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Soldaki trabzanımın, battığım yerin solundaki trabzanının üstündeki boşluk, bitimindeki boşluk. Üste çıkarken üstündeki, alta inerken altındaki oluyor. Battığım boşluğun solundaki trabzanımın üstündeki boşluk. Battığım boşluğumun solundaki trabzanımın şöyle üstündeki boşluk. Kaydırmamı yapıyorum. Şöyle arada bir şöyle çektirirseniz iyi olur. Yoksa toplanmalar oluyor. Ne kadar geniş de yaparsak
yapalım. Hemen solundaki trabzanımın başındaki üstündeki boşluk. Solundaki trabzanımın üstündeki boşluk. Solundaki trabzanımın üstündeki boşluk. Bu şekilde köşeye kadar geldim. Ay. Yukarıdaki köşeme kadar geldim. Burada diğer tarafta nasıl yapmıştık? Yine aynı şekilde yapıyoruz. Her zaman yaptığımız işlemi uyguluyoruz. Trabzanımızın tepesindeki boşluğa batıyorum. Burada ipimi çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Şöyle çektirerek düzelteyim ve tekrar dönerek aşağı iniyorum. Şöyle ipimi biraz uzattım. Burada trabzanımın dibindeki boşluk, altındaki bitimindeki boşluk ve kaydırmamı yapamadım. Yapıyorum. Hemen soldaki trabzanımın altındaki boşluk. Çok ters geldi. Soldaki trabzanımın altındaki boşluk. Bu şekilde yine bu kısma geliyorum. Şöyle bakın, şurada kesişim noktası oluyor. Şöyle göstereyim. Şöyle inerek geliyorum. Kesişim noktası oluyor. Yine 9'lu trabzanımın olduğu yere denk gelmiş oluyor. 9'lu trabzanımın hemen baştaki trabzanına şuradaki boşluğumu batıyorum. Ve yine aynı şekilde aşağıya doğru bu şekilde iniyorum. Daha sonrasında yukarı çıkıyorum. Yukarıda yine 9'lu trabzanımın olduğu kesişim boşluğu aynı şekilde yaparak, yani buradaki gibi yaparak döne döne bu şekilde tığlamamı yapıyorum. Evet, çantanın birleştirmelerine bu kısımdan başlamıştım. Böyle çapraz yukarı aşağı bu şekilde çıkarak şöyle çevireyim. Yukarı aşağı şöyle çıkarak ilerlettim. Tamamen burada başladığım noktaya kadar en son çapraz en son yaptıktan sonra bakın kesişim noktalarıyla birlikte de göstermiştim. O kısımları da yaptıktan sonra burada ilk başta başlamış olduğum, bakın şurada ipim var zaten, başlamış olduğum yere kadar böyle geldim. Son olarak arkasında birleştirmesini de yaptım. Aynı yere, başladığım yere de batarak, geriden batarak bir zincir çekip ipimi kopardım. Hemen şimdi bu noktada şöyle biraz çevireyim. Bir tane zincir çektim yine. Bu sefer bu kısımdan gideceğiz. Şuradan başlayarak. Yani bu 9 trabzanımızın ilk başta bu kısmından başlamıştık. Bu sefer bu tarafından başlayacağız. Hatta ben şuradan başlayayım ki bana biraz daha örerken daha kolaylık olsun. Burada zincirimi çektim. Şöyle hemen trabzanımın, bakın 9 trabzanım var. Başını yapmıştım. Sonuna şu kısma 9. trabzanımın tepesine tığımı batıyorum. İpimi aradan çekip buradan şuradaki iki trabzan arasındaki iki kafesimin arasındaki bu boşluğa tığımı batıp ipimi çekiyorum ve bu noktada kaydırmamı yapıyorum. Buradaki kaydırmamı biraz sıkı tutuyorum çünkü yakın kısma gelmiş oluyorum. Hemen bu noktada şöyle buradan aşağıya doğru ineceğim artık. Şöyle çapraz geleceğim, yani şu kısma. Bakın hemen bu sefer şunları yaparken, şu taraftan giderken soldaki demiştim, hani soldakinin altına gidiyorduk. Bu sefer sağdakinin altına gidiyoruz. Battığım yerin sağındaki trabzanım ve bir altı. Hemen buraya batıyorum. İpimi şöyle şurada arada sıkıştırayım. İpimi çekip kaydırmamı
yapamıyorum. Yapıyorum. Böyle bir alta gelmiş oldum. Bakın yine sağındaki trabzanımın altındaki battığım yerin sağında bunun bittiği boşluğu. Buraya batıyorum. İpimi çekip ikisini birlikte çekemedim. Kaydırmamı yapıyorum. Hemen biraz geniş tutuyorum bu arada. Ben battığım yerin sağındaki trabzanıma bakın burada bunun bittiği yere oradaki boşluğuma tığımı batıp ipimi, bu taraf daha ters oldu yani gerçekten, ipimi çekiyorum. Yani videoyu da engellemek, şöyle yaparsam belki evet daha mı kolay olacak acaba? Evet. Şimdi battığım yerin sağındaki, şuradan bakınca sağındaki ve bitişine buraya batıyorum. Şöyle yapayım, tekrar daha düz gözükecek çünkü sizin görme açınızdan biraz zorluyor beni ama yapacak bir şey yok. Hemen sağındaki trabzanımın bittiği boşluğuma bakın, battım. Sağındaki trabzanım ve onun altında bittiği boşluk. Buraya batıyorum tığımı, ipimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Sağındaki trabzanımın bittiği boşluk. Bakın şurada trabzanım var, şurada küçük bir boşluk var. Buraya da batıyorum, ipimi çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Şöyle. Burada hemen kesişim noktasına gelmiş oldum. Burada direkt şuradan bitti. Şurası, şuraya battım. Nasıl anlatsam diye düşünüyorum. Hemen çaprazına ineceğim. Şöyle. Şöyle düz tuttuğunuzda, çapraz tuttuğunuzda düz gözüken yere hemen bir alt sıradaki sağ boşluğa, yani şurası bir alt, bunun sağı. Buraya batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Kaydırmamı yaptım. Bakın battığım yerin, burada battığım yerin sağındaki trabzanımın bittiği yer. Buraya da batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Şöyle yaptığım zaman kendime çevirerek kolay oluyor ama size doğru çevirince biraz anlatım zorlanıyor tabi. Şöyle hemen yanındaki sağındaki trabzanın battığım yerin sağındaki trabzanımın alt boşluğuna batıyorum. Burayı da artık bu şekilde ilerletiyorum. Yani bu taraftan geldiğimdeki mantık bu taraftan geldiğimin tam tersi. Yani sağdan sola giderken soldakini baz alıyorum. Soldan sağa doğru inerken de sağdakini baz alıyorum. Şöyle battığım boşluğun sağımdaki trabzanımın hemen altındaki bittiği boşluğuma batıyorum. Battığım boşluğun sağındaki trabzanın bittiği yer. Sağındaki trabzanımın bittiği yer. Bu şekilde en son buraya battım ve sağındaki trabzanımın bittiği yer. Bu boşluğum var. Buradan hemen buraya da battıktan sonra bir çapraz alarak şuraya batıyorum. Ve battıktan sonra battığım trabzanımın sağındaki boşluğumun altındaki, sağındaki trabzanımın altındaki boşluk. Bu şekilde ilerleyerek buradan şöyle köşeye kadar geliyorum yine. Bakın burada yine bir yarım baklava dilimim, üçgenim var. Şöyle buraya geldikten sonra diğer tarafta yaptığım işlemin aynısını uygulayarak yukarı kısma çıkıyorum. Yine birleşim noktasında aynı şekilde ilerliyorum. Burada diğer baklava dilimimin şu kısmına geliyorum. Buradan da ilerliyorum. Yine kesişim noktasına geliyorum. Buradan da ilerleyip tepedeki bu köşeme kadar, bu 9'lu trabzanın olduğu yere kadar geliyorum. Buraya geldikten sonra buradan tekrar aşağı iniyorum.
yine diğer şu kısımda yaptığım gibi aşağı inerek devam ediyorum. Sağdakini baz alıyorum demiştim her zaman. Bu şekilde böyle çapraz 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 tığlayarak ilerliyorum. Bu başladığım kısma geliyor mu bilmiyorum ama galiba şuralarda bir yerlere geliyor olmam lazım. Bu şekilde ilerleterek geliyorum. Son kısma kadar, son ilerletmemi yürüteceğim yere kadar bu şekilde ilerliyorum. Sağdaki trabzanları baz alarak daha sonrasında tekrar sizlerle buluşuyorum. Evet, bu kısımdan başlayarak bu şekilde çapraz olarak inerek ve üst üste bindirerek bu şekilde sona kadar geldim. Yani sona kadar değil de aslında farklı bir bölüme kadar geldim. Şuradan göstereyim. Ben yapmıştım. Hemen son kısımda bakın şöyle geldiğimde şurada başladığım yer var. Bir de yanındaki çizgim var. Burada karşılıklı olarak yan yana 2 tane çizgim var. Hemen bunun bu şekilde ilerlettim geldim. Şurada kesişim noktamın olduğu yerdeki şu boşluğumu bakın. Zaten sağ tarafına sağdaki trabzanımın şurada trabzanım gözüküyor. Şu trabzanım sağ trabzanımın bittiği yerdeki boşluğuma tığımı batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Hemen buradan şöyle karşıya şu boşluğuma şöyle çapraz tuttuğumda demiştim. Düz duruyorsa hemen o kısma atlıyorduk. Şöyle oluyor. Evet. Şu kısma batıyorum. Buraya. Bakın. Sağ tarafımdaki trabzanımın şuradan tekrar göstereyim. Şöyle battığımda şurası şöyle duruyor aslında. O yüzden kafanız karışabilir. Şöyle duruyor. Şurada bir tane trabzanımız var. Bu trabzanın hemen arasındaki boşluğa batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Bu noktada yandaki trabzanım bakın yine sağda kalıyor bu trabzanım. Sağ trabzanımın bittiği boşluk şurası. Buraya da batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Hemen buradan şöyle karşısına geçeceğim. Karşısındaki şuradaki ilk boşluğuma batıyorum. Pardon. Şuradaki yine ben de karıştırdım. Bakın bitişik bu kaydırmamın hemen yanında birleşik olarak duran trabzanım var. Bunun arasındaki boşluğa batıyorum çapraz olarak. Buraya da batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Hemen trabzanım sağda kalıyor. Trabzanımın bittiği boşluğuma batıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Yanlış yaptım. Evet. Aslında burası değil doğru olan. Söktüm. Pardon. İkinci kesişimin olduğu yere geldim. Buradan hemen şuradaki boşluğuma atlıyorum. Şurada. Trabzanlarımın bittiği boşluğuma. Atlayıp kaydırmamı tamamlıyorum. Hemen buradan bakın sağ trabzanımın bittiği boşluk. Buraya atlıyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Burada sağ trabzanımın bittiği boşluk. Kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde. Hemen sağ trabzanımın bittiği boşluk. Kaydırmamı yapıyorum. Ve burada diğer kesişim noktasına geldim. Buradan hemen şöyle karşıya şuradaki trabzanımın olduğu yere atlıyorum. Boşluğuma bakın. Çapraz olarak geliyorum. Atlayıp kaydırmamı yapıyorum. Hemen sağ trabzanımın bittiği boşluğa geliyorum. Kaydırmamı yapıp üst sırama çıkıyorum. Buradan hemen şuradan sağdaki trabzanımın boşluğuna yani 9 trabzanımın bittiği boşluğa geliyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Burada yine trabzanımın tepesine şurada tığımı batıp son kaydırmamı da bu kısma yapıyorum. Hemen buradan yine tersime gelecek. Hemen buradan
Şöyle dönüyorum. Aşağıya doğru gideceğim tekrar. Buradan bakın sağdaki trabzanımın bittiği nokta. Buraya da tığımı batıyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Ben sağ trabzanımın bittiği boşluğum, tığımı batıp bu taraftan yaparken gerçekten çok zorlanıyorum. Video çekerken normalde bu kadar zorlamıyor ama ben ipimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Artık çok geç saatlere geldim. Çantamın videosunu yetiştirmek için biraz da uykum var. Hemen sağdaki ilk trabzanın altındaki boşluğa batıyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Sağ trabzanımın altındaki boşluğuma, bakın sağ trabzanın burada altındaki boşluğa kaydırmamı yapıyorum. Böyle. Şimdi burada sağ trabzanın altındaki boşluk, bakın şöyle sağ trabzanın burada altında küçük bir boşluk var. Oraya da kaydırmamı yapıyorum. Aşağı iniyorum. Kesişim noktasına geldim. Buradan hemen şöyle tuttuğum zaman, evet, şuradaki şöyle tuttuğumda şurada büyük bir boşluğum var. 7 trabzanımın birinci ve ikinci kafesine denk geliyor. Buraya da batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Ben de bu çantayı sizinle birlikte ilk defa yapıyorum. O yüzden mantık yürüterek yapmaya çalışıyorum. Biraz hatalarım olduysa kusura bakmayın artık. Hemen sağdaki ilk trabzanın altındaki boşluğuma, kafesime batıyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde yapamamışım buradaki kaydırmayı, tekrar yapmam gerekecek. Bu şekilde aşağı kısma kadar şöyle şurayı düzelteyim. Kaydırmalarımı yapa böyle kesişim noktalarında da kaydırmalarımı yaparak bu şekilde yine ilerletiyorum. Yani şu baklava dilimlerimin tüm etrafı, artık buradaki mantığı da anladınız. Baklava dilimlerindeki tüm etrafı şöyle ortaya çıkana kadar bu işlemi devam ettiriyorum. Daha sonrasından kesip tamamen çantamın alt kısmını bitirip askı kısmıma geçiş yapıyorum. Evet, çantamdaki kaydırma işlemlerinin hepsini tamamladım. Başladığım noktaya, bakın şu şekilde bunları gizleyeceğim tabii ki. Başladığım noktaya tekrar gelip burada da bitirdim. Aynı şekilde görüntü bu şekilde oldu. Tabii çantam ütü istiyor. Ondan öncesinde askımızı yapalım. Çantamızı ütüleyelim ve artık çantamızı bitirelim. Çantamın askısı için öncelikle bu şekilde yine 2 kat ip kullanıyorum. 4,5 milim tığ kullanıyorum. İpimi 2 kat yaptıktan sonra bir tane bu şekilde bağlama zinciri yapıyorum. Hemen bu noktada 1 ve 2 zincir çekiyorum. Burada 2 zincir çektim. İlk çekmiş olduğum zincirime tığımı batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Örgümü şu şekilde çeviriyorum. Bakın şurada bir çıkıntı var. Buraya tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Örgümü yine çeviriyorum. Burada bir çıkıntı var. Buraya tığımı batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Buradaki çıkıntıma tığımı batıp bir sık iğne yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Buradaki çıkıntıma tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum.
Buradaki çıkıntım için tekrar çeviriyorum. Buraya batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Buradaki çıkıntıya batıp ipimi çekiyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Buradaki çıkıntıya batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. İpimi aradan çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Askım bu şekilde ilerliyor. Yeter uzunluğa gelene kadar bu şekilde askımı hazırlıyorum. Evet, askımı da tamamladım. Toplamda 2 tane askı ördüm. 60'ar santimden bu şekilde oldu. Siz istediğiniz boyuta göre uzatıp kısaltabilirsiniz. Daha sonrasından da bu şekilde içten dikişlerimi yaptım. Çantam artık hazırlanmış oldu. Hepinize kolaylıklar diliyorum.